Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Hakkaya. Bugün biraz cinsel isteksizlikten bahsedeceğim. Cinsel isteksizlik şikayetleri çok geliyor. Şimdi cinsel isteksizlik eğer sertleşme probleminden meydana geliyorsa bunu çözebilmek oldukça kolay. Ama hastada sertleşme problemi yoksa, ereksiyon kalitesi iyiyse, hastanın yaşam kalitesi, uyku kalitesi, sporsal faaliyetleri iyiyse gene de cinsel isteksizlik meydana gelebiliyor. Cinsel isteksizlik tabii çoğu zaman çift ilişkisini sorgulamak gerekiyor. Hastanın hormon seviyesini sorgulamak gerekiyor ki, ama öyle hastalar var ki mesela bir yoga eğitmeni ya da bir personal trainer, sporla uğraşan birisi olabiliyor, bazen cinsel isteksizlik de bize gelebiliyor. Her şeyi de psikolojik durumlara bağlamamak gerekiyor. Şimdi artık günümüzde nörotransmitter, beyin nörotransmitterleriyle ilgili yoğun çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Tabii beyinle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılamıyor açıkçası. Özellikle klinik anlamda çok yapılamıyor. Şimdi burada bir hasta grubu var ki yani sessiz çığlık diyebiliriz. Çünkü bu hastalarda tam bir ne protokolü var ne bir tedavi var. Bu hasta grubunu tabii söyleyince hemen anlayacaksınız. Mesela finasterid kullanımı sonrası, anabolik steroid kullanımı sonrası, ya da SSRI dediğimiz antidepresan kullanımı sonrası ya da nadiren de olsa gördüğümüz Roacutan dediğimiz akne tedavisi ilacı olan Roacutan sonrası görebiliyoruz bazı hastalarda. Bu hastalar genellikle çok uzun zamandan beri cinsel isteksizliğe sahip. Motivasyonları oldukça düşmüş. Sanki hocam bir şey istiyorum, cinsellik istiyorum ama istemeyi bile başaramıyorum. Testosteronum çok iyi ama cinsel isteğim hiç yok. Ya da içimde bir boşluk hissi var hocam. Böyle yani bir şeyi hissetmek istiyorum ama hissedemiyorum diyor. Bir şeyler hissetmek istiyorum diyor. Yani his yok yani. Burada testosteron dışında beyinde gene seksüel motivasyonu sağlayan diğer hormonlara, diğer e, maddelere bakmak lazım. Bunlar dopamin, serotonin tonusuna bakmak lazım. Bazen özellikle mesela SSRI kullanıp da bu duruma gelenlerde serotonin tonusunun oldukça yüksek olduğunu, serotonin, dopamin tonusunun düşük olduğunu görebiliyoruz. Mesela serotonin dediğimiz madde nasıl bir madde? Serotonin dediğimiz madde beyinde yükseldiği zaman hislere, duygulara ket vuruyor. Ne çok seviniyorsunuz, ne çok üzülüyorsunuz, ne sizi rahatsız eden konular artık eskisi gibi anksiyeteye, kaygıya sokmuyor sizi. Antidepresanlar, özellikle SSRI dediğimiz grup bu işe yarıyor arkadaşlar. Ama her zaman SSRI dediğimiz ilaçlar bu etkiyi sağlamayabiliyor. Özellikle serotonin tonusu yüksek olan hastalarda bu etkiyi sağlamayabiliyor arkadaşlar. Şimdi son dönemde gene yapılmış bir çalışma var. Fareler üzerine yapılmış bir çalışma. Bu ilgimi çektiği için zaten sırf bu çalışma yüzünden bu videoyu yaptım. Bu çalışmada der ki fareleri aç bıraktık. Testosterondan bağımsız olarak cinsel ilişki sıklığının arttığını gözlemledik. Bunu sineklerde de yapmışlardı. Sinekleri de aç bıraktığı zaman ilişki sıklığının arttığını görüyoruz. Burada aslında çok temel, ilkel bir içgüdü devreye giriyor. Yani ben ölsem bile neslimin devam etmesi, genlerimin aktarımı meydana gelsin. Bu bitkilerde de oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Bitkiye de suyu kestiğiniz zaman, verdiğiniz suyu, ne oluyor? Bitki hemen tohuma dönüp tohum vermeye çalışıyor ve neslinin devam etmesini, tohumlarıyla neslinin devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Tabii ki burada insanlara uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Biraz zor. Çünkü insanoğlu bilinçli bir hayvan. Çünkü akşama kadar oruç da tutsan iftar vakti geldiği zaman sana bir besin geleceğini, yiyecek geleceğini, karnını tıka basa doyacağını biliyorsun. Orucu tutarken tabii hem ibadet etmiş oluyorsun hem de bir meditasyon yapmış oluyorsun aslında. Bir iç huzur bulmaya çalışıyorsun burada. Ama burada hayvanlara uygulanan durum tamamen farklı. Hayvan ne zaman yiyeceğin geleceğini ya da gelmeyeceğini, ya da bitki ne zaman suyun geleceğini bilmiyor. Bilemediği için de hayvanlarda bir içgüdüyle, temel bir içgüdüyle cinsel ilişki sıklığının arttığı tespit edilmiş. Bu yayın da yapılırken özellikle serotonin ve dopamin tonusu değerlendirilmiş arkadaşlar. Serotoninin azaldığını, triptofanın, özellikle triptofanın beyine girişinin azaldığını ve dopamin seviyesinin arttığı tespit edilmiş. Dopamin motivasyonel bir madde. Dopamin ödül, hedef
başarı ilişkisi içerisinde rol oynayan ve varlığında cinsel motivasyonun arttığı bir madde. Şimdi bazen bazı hastalarda mesela mucuna pruriens diye bir bitki var. Bu L-dopa seviyesi, dopamin seviyesi yüksek. Dopamin, L-dopayı aldığınız zaman tirozin var bir de mesela arkadaşlar. Tirozin, bir de rhodiola diye bir bitki var. Bu bitkileri aldığınız zaman kan dopamin seviyeniz artıyor. Ya da L-tirozin bir madde zaten. Dopaminin bir öncü maddesi. Bunu aldığı zaman dopamin seviyeleriniz biraz artıyor. Ama serotonin seviyenizi düşürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Triptofan seviyenizi düşürmeniz gerekiyor. Dopaminden zengin bir diyetle beslenip triptofandan fakir bir diyetle beslenmeye, aynı zamanda intermittent fasting ya da su orucu yaparak bu düzeni değiştirmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki bunlar sadece medikal tedavi değil bunlar. Bunlar şey anlamında hayat tarzı değişiklikleri tarzında, beslenme tarzında değişiklikler olabilir. Burada tabii dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi kişinin dopamin mi serotonin tonusunun iyice değerlendirilmesi. Burada eğer serotonin tonusu düşükse bunun yükseltilmesi de kişiyi mutlu ve huzurlu edebilir. Ya da yüksekse düşürülmesi de. Düşük olduğu zaman anksiyete, kaygı gibi şikayetler artar arkadaşlar, serotonin seviyesi düşük olduğu zaman. Ama yüksek olduğu zaman da bir duygu durum düzlüğü, duygusuzluk, yani bir şey hissedememe durumu meydana gelebilir. Ama bunun genellikle beslenme tarzı iyi olan, özellikle sporcu beslenmesinde çok görüyorum arkadaşlar. Adamlar avokadosunu da yiyor. Sabahleyin yulafını da yiyor. Yani çok düzenli besleniyor bazen arkadaşlar. Yani aslında bunu ayarlamak çok zor. Yani bu şu anda mesela cinsel isteksizlik için mesela bunları söylüyorum ama hasta bunları uyguladığı zaman cinsel isteği artacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Ama cinsel isteksizlikle ilgili sıkıntı çeken bir insanın, dediğim gibi, eğer testosteron seviyesi de normalse eğer, dopamin serotonin sistemi tonusu üzerinden hareket etmesi anlamlı bir hal alabilir. Yani bunu yapmak için de hastanın yaşam tarzını çok çok iyi değerlendirerek hastayı bazı bitkisellerle ya da bazı medikallerle dopamin seviyesini arttırabiliyorsunuz çünkü. Bazı medikal ilaçlarla da, onlara şimdi ismini vermek istemiyorum ortalık karışmasın diye, onlarla da değiştirebilmek mümkün. Tabii cinsel istek için şu anda dünyada çıkartım çok da fazla bir ilaç yok. Daha önce PT-141 diye bir peptitten bahsetmiştim. Şu anda FDA'nin kadınlar için onay verdiği ama erkeklerde kullanıldığı zaman da gerçekten çok ciddi bir cinsel istek arttıran, hatta ben hocam Viagra'dan fayda görmüyorum, PT-141'den fayda görüyorum diyen bir madde. Çünkü fiziksel olarak herhangi bir sıkıntısı yok ama hastada cinsel istek problemi var ve PT-141 aldığı zaman ereksiyon, çok güzel bir ereksiyon, çok güzel bir haz yaşayabilecek bir tedavi şansı verebiliyor bazı hastalarda. Şu anda Amerika'da FDA'de erkekler için onaylanmış değil ama tabii birçok anekdotal not var bu konuyla ilgili. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bu benim dörtlü grup: anabolik steroid, finasteroid, roakutan ve SSRI kullanımı sonrası gelişen cinsel isteksizlik özel ilgi alanım aslında. Bu grupla özel olarak ilgileniyorum. Genel olarak bu şekilde bir şeyler aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Çin'e gideceğim. Bir hafta yokum diye bir video yapalım dedik. Görseli az bir video oldu. Çin'den arkadaşlar sertleşme sorunu için yeni geliştirilen bir cihaz var. Onu Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Şu anda Türkiye'de o yok. Çin'de şok dalgası yapan klinikler artık ESVT cihazını bir kenara bırakıp bu cihaza geçmeye başlamışlar. Sonuçlarının daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çok da ilerliyor Çin'de arkadaşlar teknoloji. Bakalım biz de gideceğiz, göreceğiz. Neler getirebiliriz Türkiye'ye. Manisa'mız için neler yapabiliriz. Manisa